Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve gül kurusu pembe olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok güzel, çok kolay, çok şık bir patik oldu hanımlar. Ayağı saran, ayağa oturan bir patik. Tabanımız bu şekilde. Patiğimizin arka kısmı böyle. Gördüğünüz üzere hiçbir yerinde dikişimiz yok. Çok kullanışlı, güzel bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Patiği daha büyük yapmak isteyenler yan haroşa sayılarını artırabilir. Küçük yapmak isteyenler de azaltabilir. Zaten örerken sizlere mezura ile ölçüleri de vereceğim. Verdiğim ölçülere göre patiğin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Krem ipimiyle patiğime başlayacağım hanımlar. Kenarından şöyle ipimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bırakıyorum. 22 ilmek atarak patiğime başlayacağım. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 ilmeğimi attım. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atıyorum. Şöyle. Baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Burada krem ipimiz ile haroşalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Yine ön yüzde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri döndüm, arka yüzdeyim. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde de ilmeklerimi düz örüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzde baktığımızda hanımlar burada 2 diş haroşamız oluştu. Bakın 1, 2. Patiğimizin en ölçüsünü de hemen vereceğim. Bakın eni bir boydan bir boyuna şöyle. Şöyle baktığımızda 7,5 santim enimiz var. Hanımlar ben bu patiğimin kenarına yani şu bölüme 22 diş haroşa ördüm. Şimdi ben 22 diş haroşamı tamamlayıp geleceğim. Ardından sizlere tekrar boy ölçüsünü de vereceğim. Sizler patiğin boyutunu ya da haroşa sayısını verdiğim ölçüye göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben hemen haroşalarımı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar 22 diş yani 22 sıra haroşamı ördüm geldim. Şimdi sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Bakın başlangıç yerinden itibaren sıfırladım. Haroşa örgü esnek bir yapıya sahiptir. Ben esnetmeden olduğu gibi ölçüyorum hanımlar. Bakın şu şekilde 8,5 santim. Hanımlar benimki 38, 37, 38, 39 için uyumlu olmuştu. 22 diş haroşa ördüm. 8,5 santime denk geldi. Bu şekilde daha benden daha büyük yapmak isteyenler yani 40-41 numara yapmak isteyenler burayı 9,5 santim örebilirler. Artık kaç sıra haroşa çıkacaksa. Daha küçük yapmak isteyenler de 35-36 numara gibi 7,5 santim olarak örebilirler. 1 santim az ya da 1 santim fazla. Ona göre ölçerek haroşa sayılarınızı da belirleyeceksiniz. Hani şu anda ben 22 santim ördüm. 8,5 santim oldu ama hani belki siz
Buraya 24 diş haroşa öreceksiniz. Öyle 8,5 santim olacak. Bu herkesin örgüsüne göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte modelimizi kurmaya başlayacağız. Şöyle pembe ipimi de alıyorum hanımlar. Modelimiz toplamda 7 sıradan oluşuyor. Bakın şu anda ön yüzdeyim. İpimiz sol tarafta. Modelin birinci sırası. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 10 tane krem. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kremimi ördüm. Pembemi ekliyorum. Modelde birinci sıramız. 5 tane de pembe örüyorum. Şu birinci pembe ilmeğim. Hemen pembemin ucunu şöyle kremime düğümleyeceğim. Patiğim sökülmesin diye. Şöyle 2 tane düğüm attım. Şu ikinci pembe ilmeğim. Bakın ipimin ucunda gizleyerek götürüyorum. Şu üçüncü. 4, 5. 5 tane pembe ördüm. Kalan 7 ilmeğimi örmüyorum hanımlar. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi düz ördüm. Yine pembe ipim ile. Arka yüzde pembeleri pembe ipim ile örüyorum. Krem ilmeklerimi de krem ipim ile. Şöyle kremimi çaprazlamasına aldım. Pembenin altından geçirerek. Delik görüntü oluşmasın diye böyle yapıyorum. Kalan 10 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri ördük. Modelin ilk sırasını böylece tamamladık. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzde modelde ikinci sıradayız. 10 tane krem ilk modeli yaparken 10 krem örmüştük. Şimdi kenar ilmeğim ile birlikte 8 tane krem örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın kremin altından şöyle çaprazlamasına geçirdim. Pembemi aldım. 8 tane pembe öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane pembemi ördüm. Kalan 6 krem örülmüyor. Geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilk ilmeğimi yine düz örerek başladım. Pembe ilmeklerimi pembe ipim ile örüyorum. Pembemi bakın arkada bıraktım. Çaprazlamasına kremi aldım. Kalan 8 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Böylece modelimizin ikinci sırasını da bitirmiş olduk. Şimdi hanımlar geri dönüyorum. Ön yüzde modelde 3. sıramız. Bu sıramızda kenar ilmeğim ile birlikte toplam 6 tane krem öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pembemi alıyorum. 11 ilmek pembe öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada 5 krem kalıyor. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Pembe ilmekleri pembe ile, kremleri de krem ipimiz ile. Pembelerim bitti. Pembemi şöyle arkaya doğru aldım. Kremimi alıyorum elime. Krem ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum. Evet hanımlar, şimdi tekrar ön yüzde modelimizde 4. sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimle birlikte 4 krem öreceğim. 2, 3, 4. Şöyle çaprazlamasına pembemi aldım. 15 ilmek pembe öreceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 pembeden sonra tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz. Pembeyi arkaya bıraktım. Kremimi aldım. Kalan 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzde modelde 5. sıradayız. Şöyle modelimizin ilk yarısını burada tamamladık. Modelimizin ikinci yarısına geçeceğiz hemen. Bu aşamada 6 krem ile başlayacağım. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane krem ördüm. Pembemi alıyorum. 11 ilmek pembe öreceğim. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada 3'ü krem, 2 pembe ilmek kalıyor. Geri dönüyoruz. Tekrar arka yüzde ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Diğer ilmeklerimi de düz olarak, haroşa olarak öreceğim. Pembeleri pembe ile, kremleri de krem ile. Pembeyi arkada bırakıp kremimi aldım. Kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Modelimizde 6. sıramız. Bu sıramızda 8 ilmek krem örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar pembemi alıyorum. 8 ilmek de pembe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa öreceğiz arkada. Tekrar krem ipimi aldım. Krem ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Ön yüzde modelimizde 7. sıradayız. Sonuncu sıramız oluyor bu. Model 7 sıradan oluşuyordu. Bu sıramızda kenar ilmeğim ile birlikte toplam 10 ilmek krem öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pembemi alıyorum. 5 ilmek de pembem var. 2, 3, 4 ve 5. Geri dönüyorum yine. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi düz örerek başladım. Arka yüzde ilmeklerimizi yine gördüğümüz renklerle haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Evet hanımlar, modelimiz bu kadardı. 7 sıradan oluşan modelimizi böylece tamamladık. Şimdi model aralarında hanımlar bakın mankenin üzerinde de göstereyim. Bir diş krem haroşamız var. Buraya krem ipim ile bir diş haroşamızı öreceğiz şimdi. Kenar ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar krem ipimiz ile öreceğiz. Model arasına bir diş haroşa yapacağız. Pembe ipimiz beklesin. Aynı ipi diğer modellerde de aynı şekilde kullanacağız. İlmeklerimin tamamını ördüm. Bu şekilde. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırası ile yine haroşa yani düz olarak öreceğim. İlk modelimizi bitirdik ve model arasına krem ipimiz ile bir diş haroşamızı ördük. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Evet hanımlar, bakın tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi ikinci modele başlayacağız. Hanımlar, model zaten bakın toplamda burada 1, 2, 3, 4, 5 tane model var. Modellerin hepsi aynı şekilde, aynı hizada, aynı sayılarla kurulacak. Şimdi ben kafanız karışmasın diye ikinci modelin hemen başlangıcında sizlere göstereceğim. Şimdi ilk modeli nasıl yapmıştık? Modelin birinci sırasında 10 tane krem örmüştük. Şimdi yapalım birlikte. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ardından pembemizi aldık. 5 tane de pembemiz var. 2, 3, 4 ve 5. Geri dönüyoruz hemen. İlk ilmeği örerek başladık. Pembe ilmeklerimi pembe ipim ile örüyorum. Renk geçişi yaparken ipimi arkada bıraktım. Krem ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Modelin birinci sırasını tamamladık.
İkinci sırada hanımlar ne yapmıştık? Hemen size hatırlayalım. İlk modelin ikinci sırasında 8 ilmek krem örmüştük. Ardından 8 tane de pembe ördükten sonra geri dönmüştük. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örmüştük. Üçüncü sırada da 6 ilmek krem, 11 tane pembe örüp dönmüştük geri. Arka yüzde ilmekleri örmüştük. Dördüncü sıramızda da kenara 4 tane krem, yanına da 15 tane pembe örüp ardından geri dönmüştük. Modelimizin 5. sırasında tekrar 6 ilmek krem, 11 tane de pembe örüp geri döndük. Modelimizin 6. sırasında 8 krem, 8 tane de pembe örüp geri döndük. Modelde 7. ve sonuncu sıramızda da 10 krem, ardından da 5 pembe örerek geri dönmüştük. Araya bir diş haroşa yaptık. Bakın ikinci modele geçtik. Yine ilk modelle aynı şekilde ilk sırasını yaptık birlikte. Buraya 10 tane krem ördük, 5 tane de pembe ördük, geri döndük. 7 sıradan oluşan modeli böyle tamamlayacağız. Kafanız karışacak olursa hanımlar, ilk modelin sıralamalarını takip ederek bu ikinci modeli de yapabilirsiniz. Yani videoyu biraz geri alarak ilk modelin bölümlerini takip ederek bu ikinci modeli de yapabilirsiniz. Zaten hep model aralarına model bitince bir diş haroşamızı örüyoruz krem ipimizle. Ardından bir diğer modele başlıyoruz. 5 modelimiz var. 5 modelimizin 5'i de aynı şekilde aynı sayılarla yapılıyor hanımlar. Şimdi buraya toplamda ilk modelimizde olduğu gibi toplamda 5 tane modelimizi tamamlayalım, gelelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, ben patiğimin ön bölümüne toplamda 5 tane şu desenimden ördüm ve geldim. Şimdi artık desenimizi tamamladık. İlmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile haroşa olarak öreceğiz. Desenli bölümü bitirdik. Patiğimizin diğer kenarına geçiş yaptık böylece. Pembe ilmeğime kadar ördüm. Sonrasında şu pembe ipimi artık kesiyorum buradan. Şöyle. Hemen bu ipimin ucunu da krem ipime düğümleyeceğim. İlmeğimizin tamamını normal haroşa olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldım. Devamındaki ilmeklerimi haroşa örüyorum. Sonuncuyu da yine ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Bakın hanımlar, şuraya krem ipimizle bir diş haroşamız oluştu. Patiğimizin bu bölümünde hanımlar, ben şu ilk kenara 22 diş yani 22 sıra haroşa örmüştüm. Patiğimin bu diğer kenarına da aynı sayıda yani 22 sıra haroşamı öreceğim. Sizler de bu kenara kaç sıra haroşa ördüyseniz diğer kenara da aynı sayıda haroşalarınızı örün, gelin, ardından buluşalım. Birlikte patiğimizin tabanına geçeceğiz. Hemen şöyle patiğimi ve şişimi aldım. Bakın hemen şurada ilk kenar ilmek yerimiz var V şeklinde. İlkine girerek buradan şöyle ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Sırasıyla bu kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkaracağız. İkinci ilmeğimi çıkarttıktan sonra şu kenara şöyle 2 tane düğüm atıyorum. İlmek çıkartmaya devam edeceğim. Bakın şu 3. ilmeğim. Şu 4. 5 6 7 8 9 10 11 şu 12, bu şekilde ilmeklerimizi çıkaracağız hanımlar, ta ki şu diğer uca kadar. Ben bu uçtan şu diğer uca kadar toplamda 83 ilmek çıkarttım. Sizler şu kenarlara benden fazla haroşa yaptıysanız, ben 22'şer yapmışım. Sizler benden fazla yaptıysanız ya da eksik yaptıysanız buradaki boydan boya çıkartacağınız ilmek sayısı benden 3-5 ilmek fazla ya da 3-5 ilmek eksik olabilir. İlmek sayısı bu şekilde oynayabilir. Bunu da belirteyim. Dediğim gibi ben bu uçtan diğer uca toplamda 83 ilmek çıkarttım. Şimdi hep birlikte bu ilmeklerimizi çıkartalım, gelelim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 83 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Bu aşamada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamındaki ilmeklerimi sırasıyla yine düz olarak yani haroşa olarak örüyorum.
Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm, geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artık burundan başlayarak tabanımıza geçeceğiz hanımlar. Şişimde 83 ilmeğim var. Ben buruna 7 ilmek ayırdım. İlmek sayınız şişte kaç olursa olsun buruna 7 ilmek ayırıyoruz. Hesaplamayı şöyle yapıyorum. 83 ilmeğim var. Burun için ayırdığım 7 ilmeği çıkarınca geriye 76 ilmek kalıyor. 76 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 38'er ilmek düşüyor. Farz misal sizin burada 87 ilmeğiniz var. 87 ilmek. 87'den 7'yi çıkarın. Geriye 80 ilmek kalıyor. 80 ilmeği de 2'ye bölün. 2 yana eşit paylaştırın. Yanlara 40'ar ilmek düşer. Hesaplama böyle yapılıyor hanımlar. Şimdi patiğimizin tabanını yapabilmek için ön yüzde ilk kenardaki 38 ilmeğimi öreceğim. Bakın kenar ilmeğim ile birlikte 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Sağ kenardaki 38 ilmeğimi ördüm. Patiğimizin burnu içinde 7 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımızda şu kenarda da 38 ilmeğimiz kalıyor. 7 ilmekten sonra şöyle geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. 7 ilmeğimi öreceğim böylelikle. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri dönüyorum. 7 ilmek ile hanımlar bakın şuraya bir diş haroşamızı ördük. Şimdi tabanımızda 13 ilmek olana kadar her sırada yanlardan birer ilmek örerek ekleyeceğiz ortaya. İlmek sayısı ortada artacak. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 7 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. Ortada 8 oldu. Şimdi geri dönüyorum. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 8 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi de bu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 9 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmeğim oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. Orta bölümde böylece 11 ilmek oldu. Bakın orta kısımda böylece şöyle oval bir görüntümüz de oluştu. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 11 ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan alarak ördüm. Ortada 12 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 12 ilmeği öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de şu kenardan alarak ördüm. Bunu da ortaya ekledik. Ortada 13 ilmek oldu hanımlar. Bakın. Şöyle. Ortada 13 ilmeğimiz oldu. Şimdi 13 ilmek üzerinden kesimlerimize başlayacağız. Yapacağımız işlem şu. 12 ilmeği öreceğim. 13. de kesimimi yapacağım. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 12 ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yanındakini de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndük. Yine aynı işlemi yapacağım. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 12 ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmeği örerken hemen yanından da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Her seferinde ilmekleri saymaya gerek yok. Taban ile kenar arasında bakın ayrık bir görüntü var. Şimdi ilmekleri saymadan tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. İlmeklerimi saymıyorum.
son bir ilmeğim kaldı burada. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Tekrar geri dönüyorum. Yine şöyle baktığımızda hanımlar arka yüzde de taban ile kenar arasında boşluk bir görüntü var. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son bir kaldı. Bunu örerken yanındakini de alıyorum. İkisini kesiyorum. Ardından geri dönüyorum. Patiğimizin tabanı 13 ilmek ile bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde buralarda kenarlarda ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte sağ ve sol şişimizde kenarlarda ikişer ilmek kalana kadar patiğimizin tabanını örelim gelelim. Evet hanımlar, yanlarda ikişer ilmeğim kalana kadar patiğimin tabanını ördüm geldim. Şimdi yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Kesimlere devam edeceğiz. Burada son bir ilmek kalana kadar öreceğim tabanımda. Yani tabandaki 12 ilmeği örüyorum. Sonuncu ilmeği örerken hemen kenardan da bir ilmek aldım. İkisini birlikte kestim. Bu kenarda bir ilmek kaldı. Şimdi tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Ardından hemen öndeki iki ilmeğimi aldım. İkisini keserek örüyorum. Burada bir kesim yaptık. Şimdi şu tabanda son 4 ilmek kalana kadar yine öreceğim. Yine öndeki iki ilmeği kestim. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken kenardakini de alıp ikisini bir örüyorum. Yanlarda birer ilmek kaldı. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim artık. Sonuncu ilmekleri de keseceğiz kenarlardan. Bakın burada son 2 ilmek kaldı. İkisini keserek örüyorum. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrardan hanımlar şu son bir ilmek hariç şurada son 4 kalana kadar öreceğiz. Hemen yanındaki bir ilmeği ördükten sonra burada kenar ilmeğinden sonra bir ilmeği ördükten sonra şurada kesim yapmayı unutmuyoruz. Şurada son 4 kalana kadar yine öreceğim. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken yanındakini de alıp birlikte keserek ördüm. Böylece bu tabanda 9 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu 9 ilmek ile patiğimizin şu arka bölümünü yapacağız hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Bu arka bölümü yaparken son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kestim. Böylece 8 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın şuralarda V şeklinde kenar ilmek yerleri var. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum. Burada tekrar 9 ilmeğimiz oldu. İlmek çıkarttıktan sonra geri dönüyoruz. Bu şekilde hanımlar hem patiğimizin arka bölümünü örmüş oluyoruz hem de arka bölümü kenarlara eklemiş oluyoruz. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim yine. Bakın son 2 ilmeğim. İkisini yine kesiyorum. Tekrar 8 ilmek kaldı. Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken geri döndüm ön yüzde. Bakın hemen şu bölümdeki ilk kenar ilmek yerim burası. Hemen buraya girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 9 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Tekrar bakın son 2 ilmeğimi kestim. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi öreceğim. Son 2 kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim. İkisini keserek örüyorum. Geri döndüm ve burada hemen şu sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 9 ilmek oldu. Biz bu işlemi hanımlar şuraya ve şuraya gelene kadar, yani buralarda son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Artık ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum hanımlar. Hemen şuradaki ipimizin ucu var. Onu da ipimin üzerinden atlatarak gizliyorum. Böylece patiğimizin örgü olan bölümünü tamamlamış oluyoruz.
Şöyle ipi gizleyerek getiriyorum ki sonradan bu iple uğraşmayalım gizlemekle. Son bir ilmeğim kaldı, onu da kestim. Şu kenarda böyle tümsek yüksek bir görüntü oluşmasın diye bitiş yerinde şöyle dibine batarak burayı düzlüyorum. Bir tane de zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Şöyle iplerimizin uçlarını arka ilmek aralarına girerek bir güzel gizliyoruz. Bitiş ipimizi de yine aynı şekil şöyle gizleyeceğim. Patiğimizin örgü bölümü tamamlandı. Renkli ipimizle bir sıradan oluşan bir kenar oyamız var bu şekilde. Şimdi de bunu yapacağız hanımlar. Bakın görüntü olarak patik böyle. Hemen renkli ipimi alacağım. Kenar oyamıza başlayacağız. Öncelikle renkli ipim ile şöyle ucunu yuvarlıyorum ipimin. Bir ilmek oluşturacağım. Kenar oyamız tığ ile yapılacak hanımlar. Bu topuğunu bitirdiğimiz yerden itibaren, şu arka bölümü bitirdiğimiz yerden itibaren hemen ilmeğimi buraya şöyle sabitliyorum. Kenar oyamı şöyle yapacağım. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Kenar oyamızı hanımlar bu şekilde yapıyoruz. İpimizi tığımıza dolayarak sık iğne tekniği ile yapıyoruz hanımlar kenar oyamızı. Bu şekilde patiğimizin çevresini böyle dolanacağız. Hanımlar bu şekilde patiğimizin çevresini dolanacağız ta ki şu kenar oyasına başladığımız yere kadar yapacağız. Şimdi kenar oyamızı tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı tamamladım geldim. Artık renkli ipimle de şöyle bir zincir çektim. İpimi keseceğim. Burayı şöyle sıkıştırıp bu ipimin ucunda gizleyeceğim hanımlar. Bu şekilde ipimizi gizleyeceğiz. Patiğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Gördüğünüz üzere gayet kolay. Örmesi zevkli bir modeldi. Şöyle. Bakın patiğimiz görüntü itibariyle bakın. Şeklimiz şu. Bakın hanımlar. Şeklimiz böyle. Hemen manken ayağıma giydireceğim. Bir de ayağımızda görelim şeklimizi. Çok güzel, çok kolay bir modeldi. Hem günlük kullanım için hem de çeyiz için çok uygun, çok ideal bir model. Hiç örgü bilmeyen hanımların bile yapabileceği tarzda kolay ve hoş bir model oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım patiğinizi sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Şöyle makineye ama iyice düzgün bir oturtayım. Model şöyle hanımlar. Hemen gördüğünüz gibi görüntümüz bu. Ayağı saran bir model. Ayaktan çıkan bir model değil. Böyle tabanında da yine dikiş yok. Dikişsiz olması itibariyle de gayet kullanışlı, rahat bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.